Merhaba arkadaşlar, Sevim'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yeni bir projeyle karşınızdayım. Böyle gördüğünüz tatlı renkli bir tane şort ördüm. Kenarlarına da bağcıklar ördüm, taktım. Değişik bir hava katsın diye. Bu ördüğümüz meyveden. Videomun içinde bütün ölçülerini zaten sizle paylaşıyor olacağım. En güzel ölçüyü herkes kendi üzerinde almasıdır. Basen kısımlarından mezroyla ölçü alarak başlayalım. Bu şekilde görünüyor şortumuz. Bu A kısmı filan hepsini detaylı bir şekilde videomda anlattım. Eğer beğendiyseniz hep birlikte örmeye başlayalım. Malzemelerimize gelelim. Tığım 4 milimlik tığ. Bir mezuraya ihtiyacımız var. Makasa. İplerimde benimle aynı örecek olan kişiler için gösteriyorum. Sizler evinizde istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Tığınızı da ona göre ayarlarsınız. Benim iplerimin hepsi Nako Koton Lüks. Pamuklu koton ip. 100 gramda 330 metrelik bir ip. Bu pembemin renk numarası 97 543. Aynı şekilde bir koyu pembe rengimin numarası 97 550. Krem rengi olanın renk numarası 97 549. Bu şekilde bütün malzemelerimiz. Şimdi yapımına geçebiliriz. 5 zincir çekerek başlayacağız. İlkini saymıyorum. Bol çekelim. 1, 2, 3, 4, 5. Baştakinin içine, zincirin içine girerek kaydırıyorum, bağlıyorum burayı. 3 zincir çekiyorum. Deliğin içine, zincir deliğin içine ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Zincirle beraber, baştaki zincirle beraber 3 tane trabzanımız oluyor buraya. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan ikili trabzan 3 tane yapıyorum. Yeniden 2 zincir çekiyorum. Bir daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Bir daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şurada görünen ip var. Onu da kesiyorum. Sakın görüntü vermesin. Şimdi bu şekilde görünüyor. 4 tane üçlü ikili trabzan yaptık. Şimdi buraya 2 zincir çekiyorum. Şu zincirin en üstündekine bağlıyorum. Kaydırıyorum. Şimdi buraya 4 zincir çekiyoruz. Biraz bol çekiyoruz. Şimdi şu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Tekrardan içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz.
Araya bir zincir çekiyoruz. Tekrardan bu boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya 2 zincir. Tekrardan aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa aynı işlemi tekrarlıyoruz. 3 tane trabzan, 2 zincir, tekrardan 3 tane trabzan. Bu örgümüzde sürekli ikili trabzandan çalışacağız. Bir zincir çekiyorum. Şimdi şuraya, bu tepeye bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sıra tamamlanıyor. Çeviriyorum. 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğa 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane oluyor. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrardan boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen bu boşluğun içine 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine tekrardan 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrardan içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bunlar köşelerimiz oluyor ve belirginleşmeye başladı. Bir zincir çektim. Bu boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine yeniden 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çekiyorum. Tekrardan içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine de 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızda bu şekilde bitmiş oluyor. Böyle görünüyor. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Çeviriyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi her çevirdiğimizde altta trabzanlar varsa üzerine 4 zincir çekerek dönüyoruz. Boşluk oluşsun diye. Bir zincir çektim. Şimdi yine bu tepeye geldim. Buraya 3 tane trabzan yapıp 2 zincir çekeceğim. İçine tekrardan 3 tane trabzan yapacağım. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa 3 tane trabzanımı yine yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu aralara birer zincir. Boşluğa da 3 tane trabzan. Sadece köşelere geldiğimiz zaman boşluğun içine 6 tane trabzan alıyor. Ama 3 tane yapıp
araya 2 zincir çekip tekrardan aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Yan taraftaki boşluğa hemen 3 tane trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrardan boşluğun içine 3 tane trabzan yapıyorum. Şimdi geldik yine tepeye. Buraya önce 3 tane trabzan yapıyoruz. Zincir çekiyoruz. Tekrardan 3 tane yapıyoruz. İpim de karıştı biraz. Bu şekilde. Elinizde çok sıkmayın. Çok da gevşek bırakmayın. Şimdi bu boşluğa yine 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Şu zincirin tepesine batarak bir tane trabzan yapıyorum ve bu sıramız da bitti. 1 2 3 4 sıra oldu. Şimdi burada tekrardan dönüyoruz. 3 zincir. Şimdi eğer içine trabzan dolduracaksak 3 zincir çekiyoruz başta. Bunları iyi anlayalım. Kafamız karışmasın. Bolluk ya da sıklık görünmesin yani. Hepsi aynı yüzeyde olsun. Düzeyde olsun. Şimdi buraya 3 tane oldu. Bir zincir çekerek devam ediyoruz. Şimdi burada işlem mantığı anlaşıldı. Ortadan başladık. Bu kenarlarda boşluk olduğu zaman 4 zincir çekiyoruz. Trabzan yapacağımız zaman 3 zincir çekerek bu sırayı şu tepelerden artırarak genişletiyoruz. Şimdi benimle aynı yapacak olanlar aynı renklerde, aynı genişlikte yapacak olanlar bu sırayı 7 tane yapacak. 7 tane sıra bitene kadar, aslında 7 sıranından ziyade ölçülerimize göre olacak ama benimle aynı tığda, aynı kalınlıktaki iple yapanlar aynı sırada yapacak. 7 sıra bu krem rengi örelim, tekrardan gelelim. 7 sırayı ördüm. Şimdi hepimizin elinin denk düşmesi için bu ördüğüm bu ilk kısmı santimden ölçüyorum, mezroyla ölçüyorum. Şu uçtan diğer uca. Benimkisi 21 santim geldi. Bu ölçüyü vermekteki sebebim, benimle aynı örecek olan kişiler bu 21 santimi doldurana kadar bu sırayı 7 sıra ördüğümüz kısmı örsün diye. Eğer eliniz sıkıysa 7 değil de 8 sırada denk düşebilir. O yüzden bu ilk yaptığım orta kısmın ölçüsünü veriyorum size. Benimle denk düşürmeniz için yardımcı olsun diye, aynı bedeni tutturalım diye. Şimdi burada renk değişimine gideceğiz. İpimi burada kesiyorum. Bu ipi böyle kenara alıyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekerek burayı sıklaştırıyorum.
Şimdi burada bu sırayı ördük. Şimdi normalde devam etseydik çevirip örecektik. Şimdi aynı şekilde çevirdik. Yeni ipimizi arka taraftan takacağız. Şimdi burada şu boşluğa gireceğim. İpimi buradan geçiriyorum. Buraya 4 zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Ne demiştik? Altta trabzan dolguları varsa üstüne 4 zincir çekerek boşluğa hemen trabzan yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı, ikili trabzanımızı 3 tane yapıyoruz. Ve aynı işlemi sadece renk değişimiyle devam ettiriyoruz. Şimdi dediğim gibi mezro yanınızda hep olsun. Şimdi ben bu açık pembeyi yeniden 7 sıra öreceğim. Sizlerin elinin sıklığına göre bu aşağısını kaç sıra ördüyseniz bu pembeyi de bir üst rengi de o kadar sıra örün. Ben yine bu 7 sıra ördükten sonra tekrardan ölçüm yapıp sizlere vereceğim. Sizlere o ölçü yardımcı olacaktır. Elinizin sıklığını veya bolluğunu daha iyi anlayabileceksiniz. Dediğim gibi işlem yine aynı. Tepelerde artırmalarımız oluyor. 6 tane trabzan arasına 2 zincirle devam ettiriyoruz tepelere. Diğer yerlerde bir zincir çekerek boşluklara tekrardan 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Böyle görünüyor. Bu şekilde tekrardan 7 sıra örüp geleceğim. Açık pembe kısmını da ördüm. Şimdi ölçümünü yapacağım. ...40 santim. Pembemin 7 sırasıyla beraber bu kısım 40 santim. Şimdi ipi kestim. Bu sefer de koyu pembe ile devam edeceğim. Aynı şekilde gösterdiğim bir şekilde. Koyu pembe rengiyle de 3 sıra öreceğiz. Ondan sonra tekrar size bir ölçüm vereceğim. Kaç santim oldu diye. Ondan sonra da yine tekrar beraber devam edeceğiz. Şimdi 3 sıra koyu pembe ile devam edelim. Koyu pembe sırasını da ördüm. 3 sıra ördüm. Toplamda 47 santim eni oldu ön kısmı. 47. Şimdi aynı parçadan bir tane daha öreceğiz. Şu koyu pembeleri örerken 3. sırayı şu ortaya kadar örelim. Orada iki parçayı birbirine birleştireceğiz. Onun için ikinci parçayı komple bu şekilde örmeyelim. 3. sırasının orta kısmına gelene kadar örelim. Orada hep birlikte birleştirmeyi yapalım. Ortaya kadar koyu pembemi ördüm. Bakın bir tarafta 2 sıra, bu tarafta 3. sıranın ortasına geldim. Bu şekilde. Şimdi karşısına diğer parçamızı koyuyoruz. Uçlar birbirine bakacak bu şekilde. Şimdi burada birleştirme yapacağız. Şimdi burada bir açıklama
gereken bir husus var. Bizler bunu M beden örüyoruz. M bedende bu araya 7 zincir çekeceğiz. L beden örecekler, araya 9 zincir çeksin. XL örecek olanlar araya 11 zincir çeksin veya daha fazla da çekebilir. Onu sizin kararınıza bırakıyorum. Şimdi burada 7 zincir çekiyoruz. Sık olmayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diğerinin ucunu alıyoruz. Orta boşluğundan geçirip birleştiriyoruz. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Şöyle yana çeviriyoruz. Sayıyoruz. 1, 2, 3. zincirin içine kaydırma yöntemiyle batarak bağlıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Yeniden saymaya başlıyoruz. 1, 2, 3. zincirin içine giriyoruz. Kaydırma yöntemiyle burayı birbirine bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Burada yarısını ördüğümüz 3 trabzanın diğer yarısını öreceğiz. 3 tane ikili trabzan öreceğiz. Ve iki parçayı burada ilk birleşimlerini yapmış oluyoruz. Bu şekilde görünüyor. Bir zincir çekiyoruz. Buradan devam ettiriyoruz. Aynı şekilde. Boşluklara 3 tane trabzan. Bir zincir. Bu şekilde aynı işlemi ta bu sırayı böyle bitireceğiz. Şuraya kadar, şu başa kadar geleceğiz. Buraya kadar öreceğiz. Örüp gelelim. Sıramı tamamladım. Ortadaki birleşimimizi yaptık. Bu sırayı bu şekilde uca kadar ördüm. Burada ipimi kesmedim. İsteyen burada ipini kesebilir. Ben kesmeden ekleme işini yapacağım. Benim gibi yapmak isteyenler aynı şekilde gösterdiğim gibi yapabilir. İsteyenler de ipini kesip de yapabilir. Şimdi burada motiflerimizin başladığımız arka ve ön yüzü var. İlk sırada başladığımız. Benim bu arka yüzü. İki tarafı da aynı şekilde denk getirdim. Şimdi bu arka yüzler dışa bakacak. Ön yüz içeriye bakacak. O şekilde çeviriyoruz. Şimdi bakın. Bu arka yüzü. İki taraftan da arka yüzü. Ön yüzler birbirine bakıyor içeride. Arka yüzden ekleme yapacağız. Şimdi şu şekilde önümüze alıyoruz burayı. Şuradan bitirdik sırayı. Şimdi bu şekilde tutuyoruz. Parçamızı önümüze alıyoruz. Şimdi yanlardan iki parçayı birleştireceğiz. Zincirin tepesine batıyorum. Sık iğneyle birleştiriyorum. Şimdi bunun ön kanadına giriyorum. Kaydırma yöntemiyle geçiriyorum. Aynısını karşı tarafta da yapacağız. Bakın şurada iki kanat var. Bunun üst kanadına giriyoruz. Kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz. Tekrardan bu tarafa geliyoruz. Bakın iki kanat. Bu üst değil.
iç kısmındaki kanada giriyoruz. Kaydırıyoruz. Pardon, yanlış oldu. Dış kanada gireceğiz. Bu şekilde. Burada da aynı şekilde. Dış kanada gireceğiz. Kaydıracağız. Şimdi bakın zincirin üstüne geldik. Tek zincir vardı burada. Bunun da aynı şekilde üst kanada giriyoruz. Kaydırıyoruz. Karşı tarafta da aynısı. Bakın zincirin üstü. Üst kanada giriyoruz. Kaydırıyoruz. Geldik trabzanın tepesine. Aynı şekilde. Buradan üst kanada giriyoruz. Kaydırıyoruz. Aynı şekilde karşıdan da üst kanadına giriyoruz. Bir buradan bir buradan. Bu şekilde sıranın sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. Böyle görünüyor. Birleştirdikten sonraki kısımda böyle görünecek. Ön yüzü. Biz şimdi arka kısımdayız. Şu uca kadar örelim. Burada tekrardan göstereyim bitişi nasıl yapacağımızı. İki hususa daha değinmem lazım. Birincisi, elinizi burada sıkmayın. Bol bırakın. İkincisi de birleştirirken karşılıklı aynı yerlere denk gelmesine dikkat edin. Mesela bakın burada zincirin üstünde geldim. Buradaki kanada girdim, kaydırdım. Hemen karşıda da bakıyorum zincirin üzerine aynı yerde kaydırma işlemini yaptım. Bunlara böyle karşılıklı gelmelerine dikkat edin, yoksa sıra bozulur. Aynı şekilde denk düşmez. Şimdi bakın trabzanın tepesine denk geldim. Kanadın dış kısmını örüyorum. Hemen karşıdakine de bakıyorum. Onun da dış kısmından giriyorum. Bu şekilde sürekli kontrol ederek aynı karşılıklı gelecek şekilde bu sırayı birleştirelim. Sonunda tekrardan bir araya gelelim. Son kısma geldim. Son trabzanların üstünü yapıyorum. Bir buradan, bir de buradan. Şimdi şu iki tane boşluk kaldı. Orta yerler. Sonuncularını bunların içine girerek yapıyoruz. Bir buradan, bir de buradan. Bu şekilde. Bir zincir çekiyoruz. Ve kesiyoruz ipimizi. Bu tarafın birleşimi bitmiş oluyor. Bu iç kısmı. Bu da dış kısmı. Böyle görünecek. Aynı şekilde hiç bozmadan burayı da iç kısımdan burayı yaptık. Şimdi aynısını buraya da yapacağız. Aman dikkat edin. Yönlerini şaşırmayın. İki taraf da aynı yönde. Buraya da aynı şekilde birleşimi yapalım. Yan birleşimleri bitsin. Yapalım gelelim. İki tarafı da diktik. Yani ördük. Birleştirdik. Bu iç yüzeyi. Şimdi bunu çeviriyoruz.
dış yüzeyi çevirdik. Bakın böyle. Dikişler iç kısımda kaldı. Yani ördüğümüz kısım. Şimdi burada A kısmına gelelim. Aynı renkteki ipimizi alalım. Şuraya bir düğüm attım. Şimdi şuradaki boşluğa tığımızı geçiriyoruz. İpimizi bu şekilde alıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Ve içine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu boşluğa, tepe boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi şurada boşluklarımız var. 2 tane. Bakın şu şekilde. Şimdi bunun orta boşluğuna girerek 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yanında bir tane daha boşluk var. Onun da içine giriyoruz. 3 tane ikili trabzan da buraya yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen şu orta boşluğa, tepe boşluğuna yeniden 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde görünüyor burası. Şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Aynı şekilde bu sırayı bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Örelim ta buraya, şu birleştirdiğimiz yer var ya kenarda. Şuraya kadar örelim. Orada tekrardan buluşalım. Birleştirdiğimiz kısma geldim. Bir zincir çektim. Bu boşluğa trabzanlarımızı yapıyorum. 3 tane. Araya bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa da aynı şekilde 3 tane trabzanımızı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki boşluğa yeniden trabzanlarımızı yaparak bu sırayı devam ettiriyoruz. Görüntüsü bu. Bu sırayı sonuna kadar, başladığımız yere kadar örelim. Orada devam edelim birlikte. Sıranın sonuna geldim. Şimdi burada bir zincir çektim. Bu 3. zincirin tepesine kaydırma yöntemiyle bağlıyorum burayı. Bu şekilde. Bağladım. Şimdi bunların içine de kaydırma yöntemiyle girerek bu tarafa geçiyorum. 3.'ye girdim. Şimdi burada 3 zincir çekiyorum. Bu boşluğun içine 3 tane toplamda trabzanımız oluyor zincirle beraber. Bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa
Aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde bir zincir çekiyorum. Yandaki boşluğa aynı şekilde devam ediyorum. 3 tane trabzanımızı yapıyorum. Bütün boşluklara aynı şekilde sırayı devam ettiriyorum. Şu orta kısmı görüntüsünü göstermek için biraz hızlı örüyorum. Bu şekilde. Şimdi bakın. Bu şekilde oldu orta kısmı. Şimdi bu sırayı komple o bacak kısmını örüp şuraya kadar yine geleceğiz. Burada geçişi size nasıl gösterdiysem aynı şekilde geçişimizi buraya yapacağız. Kaç sıra öreceğiz derseniz buraya biliyorsunuz iç kısmına 7 sıra örmüştük. Burayı da 7 sıraya tamamlayacağız. İlk paça kısmını. Örelim. İlk paça kısmını bitirelim dediğim şekilde. Bir paçasını bitirdim. Bu şekilde görünüyor. 7 sıradan tamamladım. Sizler bunu daha uzun isterseniz sıranızı çoğaltabilirsiniz. Benim için bu yeterli. Şimdi burada aynı şeyi tekrarlayacağız. Yeniden ip alacağız. Aynı ipten. Şöyle göstereyim. Bir zincirimizi attık. Şu boşluğa, yani göstereyim şöyle. Bak. Şu tepe, üçgen tepenin bir önceki boşluğuna ipimizi takıyoruz yine yeniden. Buraya 3 tane zincir yapıyoruz. İçine 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Şu tepe boşluğun içine hemen 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bakın şu üçgen gelen yerin içine yaptık. Şimdi A kısmına 7 zincir çektiğimiz kısma geldik. Buradaki diğer boşluk tarafına görüyor musunuz? Boşluk bu. Bunun içine tekrardan 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yanındaki boşluğun içine de yeniden yapıyoruz trabzanlarımızı. Hemen buraya dönüyoruz. Şimdi buradaki tepe, üçgen tepenin içine 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekerek sıramıza aynı ilk paçadaki gibi devam ediyoruz. Görüntü bu şekilde oluyor ortasını. Şimdi bu paçayı da aynı şekilde örelim. 7 sırayı tamamlayalım. Buradaki gibi. Ve kesimini yapalım. Paça kısmı bitsin. Bir de şunu söyleyeyim. Eğer size bu paça kısmı çok bol gelir ya da hoşunuza gitmezse bu şekilde görüntüsü, son sırada her bir trabzanın tepesine sık iğne yapabilirsiniz. Boşluğa da bir tane, tepelere de bir tane. O sizin zevkinize kalmış. Bu şekilde de bu paçayı tamamlayalım, bitirelim.
Şortumuzun iki bacak kısmı da bitti. Bu şekilde. Şimdi sıra geldi bel kısmına. Birleştirme yaptığımız şu kısımda başlayacağız. Burada istediğimiz rengi seçebiliriz. Ben krem rengimi seçtim. Şurada boşluğun içine tığımı geçiriyorum ve buraya 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya ikili trabzanlar yapacağız. 1 2 3 3 tane yaptık. Baştaki zincirle beraber 4 tane oldu. Hiç zincir çekmeden yandaki boşluğa yeniden 4 tane trabzan yapıyoruz. İkili. Zincir çekmeden hemen yandaki boşluğa geliyoruz. Devam ediyoruz. Bu şekilde şu kısma gelene kadar, orta kısma gelene kadar, şuraya kadar aynı şekilde örelim. Burada tekrardan buluşalım. Orta kısma geldim. Buraya bakın, şu üçgen kısma geldim. Şimdi bu tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Ortaya yere 4 tane trabzan yapıyoruz. Yan tarafa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir yan tarafa yeniden 4 tane trabzan yapıyoruz. Ve devamında da 4 tane trabzan yaparak devam ediyoruz. Ortası böyle görünüyor. Burası tam orta. Yanlara 3 trabzan, ortaya 4 trabzan. Bu şekilde 4 trabzan yaparak şu kısma kadar gelelim. Burada tekrardan göstereyim size. Bu kısma geldim. Şu boşluğa yeniden 4 trabzan yapıyorum. İki parçayı birleştirdiğimiz bu orta yere 4 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, 4. Hiç zincir çekmeden hemen yandaki boşluğa yeniden 4 tane trabzan. Birleştirme kısmını da bu şekilde üstünden geçiyoruz.
Arka tarafta da öndeki gibi aynı işlemi yapıyoruz. Buralarda 3'er tane, ortada 4'er tane trabzan. Komple örüp şu başa gelene kadar bu orta yerde de yine 4 tane trabzan yapıp şu baş kısma gelince orada tekrardan görüşelim. Sıranın sonunu kaydırma yöntemiyle birleştirerek tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bütün trabzanların tepesine yeniden ikili trabzan yaparak bu sırayı komple bu şekilde tamamlayalım. Bu şekilde bütün trabzanların tepesine trabzan yaparak dönüp bu başa kadar gelelim yine. Yeniden sıranın sonuna geldim. Zincirin tepesine batarak kaydırıyorum. Sırayı tamamlıyorum. Tekrardan 3 zincir çekiyorum. Bu sırayı tekrarlıyoruz. Dibine batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu sırayı da komple bir önceki gibi trabzan örerek tamamlayalım. Bu şekilde. Bu sırayı da komple örüp gelelim. Sıranın sonuna geldim. Zincirin tepesine batarak bu sırayı tamamlıyorum. 3 zincir çekiyorum. Hemen artık dibine değil yan tarafa batarak ikili trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. 2 boşluk bırakıyorum. 2 trabzan tepesini boş bırakıyorum. Üçüncüye bir trabzan yapıyorum ve yanına bir tane daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 trabzan tepesi boş bırakıyorum. Üçüncü trabzanın tepesine bir trabzan yapıyorum ve yanına bir tane daha yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 2 boş bırakıyorum. Üçüncü trabzan tepesine trabzanımı 2 tane yan yana yapıyorum. Bu sırayı bu şekilde komple örelim. Bu başa kadar gelelim. Sıranın sonuna geldim. Hemen şu tepeye batarak kaydırma yöntemiyle sırayı birleştiriyorum. Hemen yan tarafına tekrardan kaydırma yapıyorum. Tığ üstü alıyorum. Bu boşluğun içine ikili trabzan 5 tane yapıyorum. 3 4 5. Bu iki trabzanın ortasına kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Tekrardan tığ üstü alıyorum. Yandaki boşluğun içine 5 tane tekrardan trabzan yapıyorum. Ve yine bu orta yere kaydırma yöntemiyle bağlıyorum. Yandaki boşluğa aynı şekilde 5 tane yine yaparak bu sırayı devam ettireceğim. Tekrar şu başa gelene kadar bu sıra böyle komple örelim. Burada tekrardan batarak birleştirelim kaydırma yöntemiyle ve şortumuzu bel kısmını da bitirelim. Bel kısmı komple bitti örme işi. Sadece belinin
zinciri kaldı. Kemeri kaldı diyelim. Şu kısma bel kemerini örüp takacağız ve komple bitmiş olacak beli. Şimdi hep birlikte belinin kemerini yapalım. Şimdi burada istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Farklı bir kemerde beline yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Benimle aynı yapmak isteyenler yapabilir. Önce zincir çekeceğim. Ben size burada şimdi kısa bir örneğini göstereceğim. Şimdi böyle uzun, sık olmayan, bol bir şekilde çektiğim zincirlerin üstüne tığ üstüme alarak her bir kanadına girerek ikili trabzan yapacağım. Her bir kanadına giriyorum. Biraz geniş bir kemer istediğim için bu yöntemi kullanıyorum. Şöyle tek kanatlarına giriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Benimle aynı yapacak olanlar istediği uzunlukta zincir çekip üzerine böyle ikili trabzan örebilir. Kemerimin son kısmına geldim. Sonuncuyu yaptım. Bu şekil görünüyor. Bir zincir çekerek burayı kesiyorum. Bu iki ucu bağlıyorum. Çok sıkmıyorum, çok da bol bırakmıyorum. Bir düğüm daha atıyorum. Şu şekilde. Burayı sağlamlaştırdım. Şimdi bu ipleri bu şekilde alıyorum. Daha ince bir tığım ile ördüğümüz kemerin aralarından geçirerek saklıyorum. Şu şekilde. Şöyle bir boşluk buluyorum. Aralarına şu şekilde girerek iplerimi saklıyorum. Bir tane daha giriyorum. Bu kadar yeterli. Fazlalığını kesiyorum. Şimdi bunun ucuna ayracımı takıyorum. İsterseniz çengelliğine de takabilirsiniz. Veyahut da elinizde hiçbir şey takmadan da geçirebilirsiniz. Şimdi burası ortası. Şuradan başlıyoruz geçirmeye. Bu şekilde. Ama geçirirken de kemerimizin dönmemesine dikkat ediyoruz. Bir aşağıdan bir yukarıdan. Bu şekilde. Komple bir geçirelim. Bağcığı bu kısımdan başlamıştık geçirmeye. Orta burası biliyorsunuz. Bu taraftan da geçirince aynı yere denk
gelmediği için ortada olan, tam ortaya denk gelen iki trabzanın ortasından geçerek iki tarafı dengeledim. Şimdi bunun ucuna ben püskül veya başka bir şey yapmayacağım. Geniş bir kemer olduğu için bu sadeliğini koruyacağım. Belimiz bu şekilde. Yan süse gelince bir tarafınkini yaptım. Böyle bağladım. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi diğer tarafını da birlikte örelim. Onu nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Şöyle alayım. Yeniden zincir çekiyoruz. Aynı bol bir şekilde sıkmadan. Ben size burada küçük örneğini hemen göstereyim. Kaç zincir çektiniz derseniz ben bu kısma komple 150 zincir çektim ama elimi sıkmadım bu bollukta. Şimdi burada nasıl yöntem kullandım? İnce olmasını istediğim için hiç tığ üstü almadım. Direkt yandaki zincirin tek kanadına girdim. Kaydırma yöntemiyle çıktım. Her bir tek kanada girerek tığımı içinden kaydırıyorum. Bu şekilde. Hiç ip almıyoruz. Bakın hiç ipim yok. Tığ üstü almıyorum. Direkt kanada giriyorum. İpimden geçiriyorum. Kenarın süsü dar olsun istedim. Bu şekilde. Görüntüsü de böyle. Hep birlikte örelim. Takmasını da göstereyim. Bağcığımız bitti. Ben ördüm. Şimdi bu tarafı böyle yana çeviriyorum. Burası birleştirdiğimiz yer. Bu taraftaki boşluğu takip ediyorum. Hemen buradan bağcığımı geçiriyorum. Bakın. Şimdi burası tamamen orta oluyor. Bu kısımdan. Sonra böyle yan çeviriyorum rahat geçirebilmek için. Şuradan devam ettiriyorum. Burada da bağcıklarımızın dönmemesine dikkat edelim. Renk olarak açık pembeyi kullandım ben. Hem kenarda hem belinde. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Yönlerini karıştırmadan bir de dönmesine dikkat ederek takıyorum. Elimle şöyle tutacağım. Bakın dikiş yeri burada. Hemen yandaki boşluktan şu şekilde takıyorum. Şimdi şuraya dönen yerleri hemen düzeltiyorum. Bu kısım burada. Şimdi dönüşü nasıl yapacağız? Şimdi buraya geldik. Şu beline ördüğümüz ilk sıranın
içinden giriyoruz. Orta yerine dörtlü trabzan örmüştük. Bu tarafından giriyoruz. Diğer tarafından çıkıyoruz. Burada da dikkat edelim bağcıklar dönmesin. Bu taraftaki geçişi sağladık. Hemen burada gördüğümüz şu dikişin yanındaki boşluktan tekrardan geçiriyoruz. Sırayı bu şekilde takip ediyoruz. Bu şekilde böyle geleceğiz. Buradan devam edip burada 3 tane trabzan bir tarafta kalacak. Orta yerde kalacak kısacası. Bu taraftan çıkartacağız. Ve bağcık kısmını tamamlamış olacağız. Şortumuzu da bitirmiş olacağız. Bu şekilde geçirdim. Sırayı tamamladım. Böyle görünüyor. Sırayı hiç bozmadım. Orta yerde bu üç tane trabzanımız var. Bu şekilde. Alttan da bağcığımı böyle yapıyorum. Ya da zevke kalmış. İsterseniz kurdele de yapabilirsiniz. Bu şekilde tamamlamış oluyoruz.